Merhabalar sevgili koç ve yükselen burcu koç olan dostlar. Aralık ayı burç yorumlarındasınız. Deniz Altın Astroloji kanalı ve ben Emine Coşkun. Şu an beni izleyen herkese çok güzel haberlerim var. Aralık ayının en şanslı burcu, en vizyoner burcu, en çok seyahat edecek burcu, en çok parayla ilgili olumlu gelişmeleri yaşayacak burcu sizsiniz. Ve en önemlisi de aile içinde evle gayrimenkulle ilgili konuları en çok çözecek olumlu gelişmeleri ya da bir takım arafta kalmış konuları artık karara bağlayacak burcusunuz. Hemen başlayalım sevgili koçlar. Evet, birçok koç arkadaşımızın özellikle parasal konular, aile içindeki konular, yerleşim yeriyle ilgili sorunlar, benzeri durumlar gündemlerindeydi. Şimdi öncelikle Aralık ayı boyunca yönetici gezegeniniz Mars, Yay burcundaki seyahatini sürdürmeye devam edecek. Ama hemen 4 Aralık'ta bizim hem parayı, hem sevgiyi, ilişkilerimizi, kendimizi duygusal olarak nasıl ifade ettiğimizi anlatan Venüs Akrep burcuna geçiyor efendim. Ve Aralık ayı boyunca da Venüs Akrep burcunda seyahatini sürdürecek. İşte bu sizin için finansal konulardaki hareketliliği getiriyor. Şimdi güzel tarihlerimiz var. Dikkat etmemiz gereken tarihler var. Finans ve ekonomi ile ilgili ani gelişmelerin olabileceği tarihler de var. Hemen onlarla ilgili size ipuçları vermek istiyorum öncelikle. Mesela 9, 10, 11 Aralık sizin için çok önemli olabilir. Çünkü finansla ilgili konularda gökyüzünde bir takım ani, gergin, beklenmedik gelişmeleri devreye sokabilecek ki özellikle borsayla veya benzeri şeylerle ilgilenen bir koçsanız yatırımlarınıza, paranıza, kredilere, ortaklaşa paylaştığınız paralara bu 9, 10, 11 Aralık tarihlerinde biraz daha dikkat edin. Böyle bir beklentiniz varsa eğer de bu tarihleri çok daha yakından takip etmelisiniz. Krediler, borçlar, dediğim gibi alıp satılan bir takım konularla ilgili de devlet dairelerinde mesela evraklı işler yok tapudur veya belki faturalardır ya da bankalarla ilgili önemli ödenmesi gereken veya yapılandırılması gereken durumlarda söz konusu olma ihtimali var efendim. Evet, gelelim yeni ayımıza. Bakın 13 Aralık'ta 20 derece yay burcunda bir yeni ay doğacak. Yeni ay başlangıçlar getiriyor efendim. Ve bu yeni ay ateş elementinde olduğu için gerçekten tüm koç, yükselen koçlara bir oh dedirtecek bence. Çünkü olumlu yerden açı yapıyor. Vizyoner bir yeni ay, uzak hedeflerimize bizi götürüyor. Birçok koçun ben seyahatlerle ilgili önemli bir takım kararlar alabileceğini söyleyebilirim. Tatil de olabilir, yer değişikliği planları da olabilir, ev taşıma durumları da olabilir efendim. Ve mahkeme veya hukuki süreçleri olan eğer koçlarsanız bu tarihlerde bir karar alma gibi bir haber durumu söz konusu olabilir. Bu arada aynı gün 13 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor ve ayın sonuna kadar da retrosu devam edecek ama 23 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na gerileyerek retro yapmaya başlayacak. Şimdi bu koçlar ve yükselen burcu koç olanlar için özellikle Merkür'ün Yay Burcu'na geçtiği andan sonraki yılbaşı yani 2024'ün ilk haftasına kadar olan Yay retrosu size iyi gelecek. Bence çünkü ateş elementinde bir kere kaçırmış oldukları fırsatları verir. Mesela diyelim ki bir zamanlar vizeye başvurmuştun veya bir zamanlar bir eğitim için bir okula, bir akademik kariyerle ilgili bir fırsat vardı, kaçırmıştın gibi konular tekrar gündemine gelir ve bu fırsat olarak hani tekrar değerlendirebilme imkanı olarak gelir. Ama diyelim bir sınava gireceksiniz. Diyelim ki önemli bir sınav işte mesleki anlamda size rehber olabilecek, belki sizi bir tık daha yukarıya taşıyacak, işte atama alacağınız bir fırsat getirecek. O zaman eğer ki öncesi olan bir konuysa yine fırsat verir ama yeni bir başlangıç için özellikle bu tarihleri lütfen kullanmayın diye söyleyebilirim. Hani ne olur? Yanlışlık olur, hata olur, başlangıç yapmakta zorlanırsınız veya sonuçlar çok 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 gecikir gibi olasılıklar olur. Hatta burada Merkür Retro olduğunda hata ve yanlışlık yapma
potansiyeli de artar. Özellikle trafikle, işte dediğim gibi bu alandaki konularla, çünkü orada Mars var, Güneş var. Güneş bu arada 22 aralığa kadar orada. Ama yine de dikkat etmemiz de gerekiyor. Şimdi efendim devam edersek, bu arada 18'i, 19'u çok güzel. Romantizm anlamında, çünkü Venüs'ün güzel bir şeyi var. Neptün'le bir üçgeni var. Ahenkle dans ediyor dediğimiz bu aşktır. Bu romantizmdir ve tutkudur. Tutkulu aşklar zaten ayı olacak. Akrep burcuna geçen Venüs'le birlikte. Bunlar sizin para evinize de denk geliyor. Biraz sosyal hayatınıza da denk geliyor gibi. Güzel gelişmeleri de getirebilir. Efendim, sizin daha ciddi konulara yeltendiğiniz zaman dilimi ise 22'sinden sonra, yani 22 Aralık'tan itibaren Güneş artık Oğlak Burcu'na geçecek ve hayatınızdaki özellikle çaba gösterdiğiniz alan işiniz. Daha kararlı, daha ciddi, daha sorumluluklarımızın bilincinde ilerleyeceğimiz önemli kararlar alacağımız bir süreci başlatacak. 22 Aralık'tan ta 22 Ocağı kadar sürecek bu süreç. Oğlak dönemi, Oğlak dönercesi zaten yaşayacağız. Hepimiz için önemli ve koçlar için çok daha önemli olacak. Çünkü hayatlarında işle, aileyle, yerleşim yeriyle ilgili önemli kararlar alıyorsunuz. Tam da bu tarihten efendim itibaren devam ediyoruz ve 27'sinde çok önemli bir dolunayımız var. Ve bu dolunay şu anda benden evimi değiştirmek istiyorum, taşınmak istiyorum, ev almak istiyorum, aile içinde sorunlarım var, kentsel dönüşümle ilgili bir beklentim var. Her neyse işte bu dolunay 27'sindeki Yengeç Burcu'nda sizin köklerinizi ilgilendiren ailevi konular da buraya çok dahildir. Evle, yerleşim yeriyle ilgili süre gelen konulara bir ışık tutacak. Burada beklentisi olanlar bu dönemde hareket edebilir. Özellikle de bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Venüs-Neptün üçgeni de tam olarak bugün yine devrede, aktif bu arada. Bana kalırsa bu evle ilgili konuları çözüme ulaştıracağınız dönem, aslına bakarsanız tam 22'sinde hareketlenmeye başlar ve 27'sindeki dolunayla beraber iyice ortaya çıkar. Evet, ay boyunca hem evinizi, yaşadığınız yeri, hem beklentilerinizi, hayattan umudunuzu kesmediyseniz, hala çabalıyorum ve vazgeçmeyeceğim diyorsanız, ki birçok koç aynı öyledir ve Mars sizi destekliyor, ay boyunca Güneş destekliyor. İstediğiniz noktaya inşallah efendim Allah gelmenizi Rabbim nasip etsin, ama siz inancınızı, umudunuzu asla kaybetmeyeceksiniz. Rabbim bir sürü kapıyı kapar ama mutlaka daha çoğunu her zaman açar. Böyle düşünmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Evet, mutlu bir ay diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar, Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz efendim. Evet, bu ay ilişkilerle ilgili konular en çok sizin gündeminizde olacak. Çünkü 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geçiyor efendim. İlişkiler, aşk, para, ortaklıklar, finansal göstergedir kendisi. Ve ay boyunca, Aralık ayı boyunca ilişkiler alanınızda oldukça finansal konuları devreye sokarken, ama romantizmi de hayatınıza getirecek. Çok tutkulu bir ay ilişkiler yönünden efendim. Ortaklı işler, parayla ilgili konular, özellikle para yönetimi de bu alanda çok önemli olacak. Sevgili boğalar, sizin için Venüs burada ilerlerken, çünkü sizin için hem eşinizin hem ortağınızın, belki de hiçbirisi yok ama sosyal çevrenizin gündeminizde olduğu, hatta oralara çekileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ve yönetici gezegeniniz olduğu için tabii bu sizin için çok çok daha önemli. Ve devam ediyoruz sevgili dostlar. 9, 10, 11. Bu tarihler sevgili boğalar sizin için diğer burçlara göre daha bir tık önemli. Çünkü bu tarihler biraz dikkat edilmesi gereken tarihler. Burada nasıl diyelim, ilişkiler veya biraz önce saymış olduğum tüm konularda böyle ani bir takım
Zorluklar da olabilir, bir karışıklık söz konusu olabilir. Ve ilişkilerle ilgili kafanızı karıştıracak durumlar, bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda da bir ilişkiye başlama, bir ilişkiyi hızlıca yürütme anlamında da bunu değerlendirebiliriz tabii ki. Evet, ayın 13'ünde bir yeni ay meydana geliyor sevgili boğa burçları. 13 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ay ve yeni olasılıklar, yeni kapılar, yeni fırsatlar getiriyor. Hangi alanda? Biraz önce dedim, parayı yönetme alanında. Sizin finansal konularla ilgili önemli bir süreciniz var. Çünkü İkizler Burcu'nda yaşadığımız Dolunay'da yine parayla ilgili konularınızın olduğu alanda meydana geldi. Orada bir takım kısıtlamalar, ani beklemediğiniz yönde gelişen durumlar olabilir. Mesela parasal konularda bir takım engellerle de hani karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay 13'ündeki yeni ay ile birlikte önemli bir fırsat gelebilir. Mesela bu şu olabilir. Beklediğiniz bir fırsat vardı. Önemli bir ödeme yapılması gerekiyordu. Uzun zamandır belki de vardı bu ama onu bir türlü yapamadınız diyelim ki. İşte bu süreç bu alanlarda size fırsat verecek. Çünkü aynı gün Merkür Retro'ya başlıyor. 13 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda, ancak ayın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş bu alana gelmeye başlayacak. Biraz önce bahsettiğim fırsatlar dedim. Yani mesela parasal konuda eksik kaldığınız, tamamlayamadığınız veya çok mücadele vermek zorunda olduğunuz konularda bence fırsatlar verecektir. Ödeyemediğin bir borcunu ödeyebilirsin. Alamadığın bir paranı alabilirsin. Aileye veya eşle ilgili konularda bu, ya da mesela daha öncesi bir işle ilgili bir kayıp yaşamışsındır. Bununla ilgili bir gelişme getirebilir. Buna bağlı konuları gerçekten fırsat olarak görebiliriz. Çünkü boğasınız, Jüpiter burcunuzda hala ilerliyor. Burada size şans ve fırsatlar veriyor. Bazı olumsuzlukları da büyütürken desteğini de tabii ki sunuyor. Özellikle de güneşiniz mesela yükselen ve güneş boğa ise daha da önemli gelişmeleri getirecek efendim. Şimdi önemli bir sürecimiz daha var. Yine onu da söyleyelim. Romantizm anlamında 18, 19, 20, hatta 20'si biraz sert ama size iyi gelebilir. Ay, Venüs, Uranüs karşıtlığımız da var. 22'sine kadar da geçerli olacak. Bir ilişkilerde ani iniş çıkışlar, kopmalar, ortaklık konularda bir takım zorluklar getirirken, romantizm anlamında da ani böyle bir ruhsal anlamda bazı değişiklikler getirebilir. Önemli bir enerji değişimi başlıyor. O da 22'sinde. Çünkü artık Güneş Yay burcundan ayrılıyor ve Oğlak burcuna seyahatini sürdürmeye başlıyor. Ocak ayının 22'sine kadar sürecek. Bu da uzun zamandan beri işte gezmek isteyen, akademik konularda ilerlemek isteyen, fırsat bulamayan, mahkeme veya hukuki konularla ilgili bir takım durumları olan ama hala belki zamanı gelmedi diye düşünen tüm boğalar için işte 22 Aralık itibariyle bu kapılar artık açılıyor. Bir ay boyunca seyahat etmeye başlayacaksınız ama hayatınızın çok önemli ve ciddi konuları da gündeme getirecek. Çünkü Güneş Oğlak'ta boğa burçlarına çok güzel destek atacak. Toprak elementinde hayatınızda daha güvenli, güvenilir adımlar atacaksınız. Ertelediğiniz seyahatler, bir takım eğitim veya ticaretle ilgili konuları da gündeminize 22'sinden sonra yavaş yavaş getirmeye başlıyor. Şimdi önemli bir tarihimiz daha var. Bir dolunayımız var efendim. 27'sinde 4 derece Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Venüs Neptün üçgenli. Oldukça biraz önce dediğim gibi romantik, eskiyle yeniyi bağlayan, sosyal çevrenizle aile, kardeşler, yeni anlaşmalar, seyahatler için gayet güzel bir tarih olacak. Ama etkileri hemen aslında 22'sinden itibaren, 23 diyelim, 23'ünden itibaren devreye girmeye başlayacaktır. 27'sinde de Dolunay'la daha bir net olacak ama Dolunay'dan sonraki 10 günde tabii ki etkileri devrede olacak. Burada kardeşler veya bir takım iş, hukuki süreçlerle de ilgili olabilir. Anlaşmazlıklar varsa bunlar sizin değil de dolaylı olarak sizi ilgilendiren konular da olabilir.
Yani yengeç aile temasını daha çok aslında bize burada gösteriyor. Bunlarla ilgili gelişmeler, gündemler, sonuçlanmalar olabilir. Yani ayın temaları içerisinde en çok yakın çevrenizde olan ilişkileriniz ve para dinamikleri ve özel hayatınızdaki duygusal ilişkileriniz olacak sevgili boğalar. Hemen ayın sonunda da burada 28'ine biraz dikkat demişiz. Çünkü Merkür-Mars kavuşumu var. Biraz gerginlikler olabilir. Ani, fevri düşünceleri aniden düşünmeden aktarmak, söylemek gibi, böyle dilin kemiği yok deriz ya. O tür durumların olabileceği bir zaman dilimi olacak sevgili boğalar. Evet, böyle bir ay bizi bekliyor. Merkür Retrolu. Umarım Merkür Retrosu'nun avantajlarını da yaşarız. Aslında Merkür Retrosu'nun tabii ki dezavantajları var. Bize hatalar, yanlışlar yaptırıyor ama aslında bazı şeylerle yüzleştiriyor. Ya çok acele etmişizdir, ya yeteri kadar dikkat etmemişizdir. Yeteri kadar üzerinde durup düşünmemişizdir. Ya da yeteri kadar ciddiye almamış olabiliriz mesela. Ama tabii hiçbiri de olmasa Merkür bazen retro olduğunda bizi yavaşlatır, durdurur, bir sakinleştirir. O yüzden acele etmeden yavaş yavaş, sakince bazı kararlar almakta fayda var efendim. Kendinize iyi bakın, mutlu bir ay diliyorum. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar, aslında hem Kasım hem de Aralık ayının yine kahramanı siz olacaksınız. Evet, burcunuzda biliyorsunuz bir dolunay yaşamıştık İkizler burcunda ve Aralık ayında çok önemli bir de yeni ay yaşayacağız. Aslında birçok ikizler bazı şeylere iyi ki olmuş diyecekler. İyi ki de yaşamışım. İşte bazı ilişkilerde kararlar aldılar, zorlandılar, ani gerginlikler oldu, bir takım ayrılıklar da olmuş olabilir ama bu ay bazı ilişkilerde yeni başlangıçlar Aralık ayında yaşayacaksınız. Bir takım ikizlerin finansal konulardaki beklentileri yerine gelecek. Belki de kayıplarını tekrar kazanacaklar. Yani aslında ikizler, yükselen burcu ikizler için Aralık ayı avantajlı olacak. Evet, bakalım bu Aralık ayında ikizler burcunu neler bekliyor? Evet sevgili ikizler. Şimdi önemli bir Venüs transiti yaşadık Terazi burcunda ve 4 Aralık'ta ilişkiler gezegeni Venüs artık Akrep burcuna geçiyor ve sizin paranızı, işinizi, sağlıkla ilgili konularınızı daha rahat bir akış içine getirecek tabii ki. Diğer yandan Venüs'ün Akrep burcunda ilerlediği zamanlar sizi maddi anlamda destek de verecek. Kariyer anlamında destek verecek. Aslında kariyer, iş, günlük hayat, sağlık gibi konularda en avantajlı siz olacaksınız. Efendim, önemli olacak tabii ki. Mesela 9, 10, 11 Aralık tarihleri dikkat diyorum. Neye? Sağlıkta, iş hayatında, günlük hayatta, evcil hayvanlarda vesaire gibi konular bir takım ani gelişmeler getirebilir. Dikkat etmemiz gereken önemli bir zaman dilimi olacak. Yine 19, 20, 21 mesela yine dikkat edilmesi gereken bir zaman aralığı olacak. Yine sizin bu alanda bir takım zorluklar getirebilir ama aynı zamanda ilişkilerle konusunda da bir takım böyle güzel, hani flörtleşmeler de aslında getirebilir. Böyle arka planda flörtleştiğiniz bazı ilişkileri açığa çıkarabilir gibi durumlar olabilir ama en çok ben kariyerle, işle ilgili konularda daha somut sonuçlar da bu ay getireceğini düşünüyorum. Ne zaman mı? Hemen söylüyorum. Bakın, ayın 13'ünde, 13 Aralık'ta Yay burcunda bir dolunay, işte ilişkiler evinizde yaşanan bir ikizler dolunayı vardı. Şimdi burada bir kendi burcunuzda, pardon, şimdi ilişkilerinizde yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç getiriyor. 20 derecelerde tabi burada özellikle etki alan derece, 20 derece yakınlarında burada ilişkiler evinde girişi gezegeni varsa mutlaka bir yeni adım, yeni bir gelişme yaşanabilir. Mevcut ilişkilerde önemli bazı kararlar, yeni bazı sayfalar açılabilir. Bir iş ortaklığı, bir meseleyi çözmek adına bir fırsat olarak da bazı şeyleri bu ay, yani Aralık ayı getirecek. Aynı gün çünkü Merkür retro yapmaya başlıyor sevgili ikizler.
Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için en güçlü Merkür retrolarından etkiyi siz alırsınız. Ayın 13'ünde başlıyor bu. Oğlak Burcu'nda başlayacak. Finansal alanınızda ki ilişkilerle başlıyor ama ilerleyerek Yay Burcu'na gelecek. Tam olarak 23'ünde aslında Yay Burcu'na gerileyecek ve Ocak ayının ilk haftasına kadar da burada Merkür sizin ilişkilerle ilgili alanınızda ilerliyor. Bu eski bir ilişkiyi yeniden yapılandırma, yeni bir fırsat verebilir. Ya da ayrılmış olduğunuz bir partneriniz, bir hayat arkadaşınız vardır. Bunlarla ilgili bir takım gelişmeleri yeniden deneyelim mi diye ya da bazı haber kanallarıyla böyle birbirinize ulaşabilirsiniz. Bunları getirebilir. İş ve mesleki anlamda bakın birçok ikizler ve yükselen ikizler ortaklı işlerle ilgili yoğun gündemler yaşıyorlar. İşte bu Merkür Retrosu bazılarına zarar verebilir. Yanlış anlama, anlaşılma ya da öyle de olmaz da ilerlemez işler. Ağır yürür. Bir türlü sonuca gidemezsin. Merkür Retrosu çünkü yavaş çalışma anlamına gelir. Ağırlar Merkür. Biraz sakin ol der. Yani acele düşünme. Tekrar gözden geçir gibi aslında mesajları vardır bize. Böyle bir süreç olacak. Önemli anlaşma, imza vesaire gibi konuları mümkünse tabii ki erteleyebilirseniz eğer özellikle bu tarihlerde erteleyin derim efendim. Şimdi 22'sinden sonra artık Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Sevgili ikizler, plan ve programlarınız, tüm kaynaklarınız daha güvenli ilerlemek adına çalışmaya başlayacak. Oğlak Burcu'nda Merkür'ün, Venüs'ün veya Mars'ın vesaire varsa tabii ki Güneş buradan geçerken onlarla kavuşacak. Yatırımlardır vesairedir. Özellikle mesela eş veya ortaklı işlerle ilgili paralardır. 22'sinden itibaren devreye giriyor. Çünkü hemen 27'sinde çok önemli bir dolunay yaşayacağız ve bu birçok ikizlerin finansal konulardaki konularını, işlerini devreye sokuyor. Şimdi yakın zamanda hatta yeni birileri sordu. Bana para gelecek mi hocam falan diye soranlar oluyor danışmanlıklarımda mesela. Kısa vadede işte 27'sindeki dolunay birçok ikizlere para getirecek efendim. Yani beklentilerinden oluşan bir para. Bu mesela nereden olur? Kariyeriyle ilgili mesleki konularda yaptığı bir işten bir beklentisi vardır. Terfi alır ki terfi alma olasılığı da var yine ikizler burçları için bu ay içerisinde. Orada bir maaş artışı yaşar. Statüsü yükselir. Burada tabii ki bir gelir düzeyinde artış olabilir. Unutmayın ki Satürn tüm ikizler için iş ve meslekle, kariyerle ilgili konularda bir takım zorluklar getiriyor. Resmen bir sınavdan geçiyorsunuz aslında bu anlamda ama asla pes etmeyin. Satürn'ün bu sabrın sonunda vereceği mükafat çok büyüktür sevgili ikizler. O yüzden sabretmeye devam edin. Çünkü ikizlere gerçekten Satürn kare de yaptı ama parasal konularda gerçekten sonrasında güzel armağanları oluyor. Eğer siz bu sınavları doğru, dürüst, adil ve etik şekilde verirseniz. Evet, devam edelim. Bu dolunay etkileri önümüzdeki 27'sinden sonraki tabii ki 10 gün etkili olacak. Önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz yine finansla ilgili. Ama beklentileri daha çok açığa çıkaracağı için aslında öncesiyle ilgili konuları, para ile ilgili dinamikleri ortaya çıkartıyor. 28'ine dikkat diyoruz efendim. 28'inde çünkü Merkür Mars kavuşumu olacak. Merkür Mars birlikte olduğunda böyle ani bir takım konuları ortaya çıkartabilir. Söylemler, konuşmalar efendim olabilir. İşte Yay burcunda olacak bu ilişkilerinizi dengede tutmaya çalışırken bir anlamda bunlarla uğraşmaya çalışabilirsiniz. Ortaklarınıza, eşinize, dostunuza, evliyseniz eğer hani onlarla ilgili konulara önemli ölçüde etkisi olabilir diyoruz efendim. Hani genel olarak ayın genelinde en çok gündemimizde para, ilişkiler, ilişkilerde yeni başlangıçlar olabilme ama bunlar yeni başlangıç derken evlilik ve ortaklıklarla ilgili yeni gündemler, yeni projeler olacağını söyleyebilirim. Evet sevgili ikizler, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu bir Aralık ayı diliyorum. Hoşçakalın. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz efendim. Evet, sizin için önemli bir ay olacak.
Çünkü bu ay Yay burcunda bir yeni ay ve Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Yükselen yengeç veya burcu yengeç olanlar önemli bazı tamamlanmalar yaşayacaklar sevgili dostlar. Ve bu ay aşk, evet, tutkulu aşklar, ilişkiler, çocuklarla ilgili konularda da en çok gündemi olacak burç sizsiniz sevgili yengeçler. Evet, 4 Aralık'ta bizim ilişkiler, sevgi, para, sevme yeteneğimizi ortaya koyan Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Su elementine geçen bir Venüs'le birlikte tabii ki Venüs'ün desteğine en güçlü alacak burç sizsiniz. 4 Aralık'tan ayın sonuna kadar olan süreçte çok romantik zaman dilimleri de yaşayabilirsiniz. Yeni ilişkilere başlayacak bazı yengeç burçları. Aşk hayatındaki belki belirsizlikleri ortaya koyacak bir takım gündemler yaşayacak sevgili yengeçler. Çocukları olan yengeç burçları çocuklarıyla ilgili gündemleri olacak ve tabii ki üçüncü önemli konuda birçok yengeç işle çalıştıkları ortamlarla ilgili önemli gelişmelere gebe bir süreç olacak. Evet, bizim için önemli tarihlerden ilkini söyleyeceğim. 9, 10, 11 önemli tarihler Aralık ayında bizim için böyle hızlı, ani gelişmeler söz konusu olabilir. Biraz agresif de olabilir açıkçası. Zorlayıcı da olma ihtimali var. Ama ilişkilerde dengeyi kurmak bu tarihlerde birazcık zor olabilir. Biraz dikkat etmemiz gerekecek. Yılın, yani ayın, hem yılın aslında yılın son yeni ayı ve Aralık ayının yeni ayı da ayın 13'ünde Yay burcunun 20 derecesinde. Bu sevgili yengeçler sizin için yeni bir başlangıç iş hayatınızda olma ihtimali var. Yeni bir işe adım atmayı isteyen, böyle bir dileği olan, böyle bir beklentisi olan yengeçler işte bu tarihte bir yeni ay doğuyor ve bu fırsatları size getirecek. Zaten bütün odağınız, iş, çalıştığınız yerler, sağlıkla ilgili konular birçok yengeç için böyle durumlar da söz konusu şu anda. Bir takım ameliyatlar vesaire bunlar güzellikle ilgili olur, sağlıkla ilgili ciddi sorunlarla ilgili olabilir. Yine bu tarihlerden itibaren diyelim çünkü hemen 27'sine kadar da sürecek bir süreçten bahsediyoruz burada. Ve gelelim bizim için önemli bir tarihe. 19-20 yine önemli tarihler, hatta 21 Aralık diyebiliriz. Burada ani ilişkilerde gelişmeler bekleyebiliriz. Bu en çok yengeçleri ilgilendirecek. Ani başlayan aşklar da diyebiliriz aslında buna. Mesela hızlı tanışmalar, bir takım kadersel birleşmeler olabilir. Sizi çok heyecanlandıracak gelişmeler olabilir. Bunlar tabii ki sadece ilişki diyemeyiz. Çocuklarımızı, finansal göstergeleri, finansla ilgili tüm konuları, işte yatırımlarla ilgili konuları da kapsayan, özellikle bu tarihlere biraz dikkat diyorum. Ani iniş çıkışlar olma ihtimali var. Finansal konularda bir takım kayıplar da getirebilir. O yüzden özellikle 18'inden itibaren diyelim biz buna 19, 20, 21 Aralık tarihleri ki özellikle tam 20'sini söylüyorum. Biraz dikkat diyelim efendim. Evet, yeni iş, yeni imkanlar, yeni ilişkiler derken ayın 27'sinde sizin burcunuzda Yengeç burcunun 4 derecesinde ki eğer yükseleni, güneşi 4 derece ve yakınlarında olan bir yengeçseniz uzun süredir gündeminizde olan bazı konuları karara bağlamak için bir süreç başlayacak. Bu aslında ayın 22'sinde devreye giriyor. Çünkü ayın 22'sinde Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor sevgili yengeçler. Güneş Oğlak Burcu'na geçtiğine göre de sizin ilişkilerinizle ilgili kararları devreye sokmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Yani 27'sindeki bu dolunay hem ilişkilerinizi hem hayatta yaptığınız işlerle ilgili konular olabilir. Kendinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili olabilir. Bir cerrahi bir operasyon da olma ihtimali var. Fakat dediğim gibi eğer 4 dereceler, yani Yengeç Burcu'nun ilk günlerinde doğmuşsanız, yükseleniz buralarda veya önemli gezegenleriniz de varsa bu derecelerde önemli etkiler alabilirsiniz. Mesela Oğlak Burcu'nda bir Venüs'ünüz varsa
çok ciddi etki alabilirsiniz. Venüsyen ve ilişkiler ve ortaklıklar anlamında. Diyelim ki Mars'ınız var orada. Kariyer veya iş hayatında önemli bazı yenilikler, değişimler, gelişmeler, kararlar verebilirsiniz. Yani hayatınızın tüm alanında aslında önemli bir takım süreçler ta 22'sinde aslında böyle yavaş yavaş görünür olmaya başlar. 27'sinde Dolunay'la birlikte tam olarak ortaya çıkar ve 27'sinden sonraki bir hafta boyunca 10 gün hemen hemen boyunca da devrede olacak. Şimdi bir de Merkür Retro'muz var efendim. Şimdi Merkür Retrosu ilişkilerinizle ilgili alanda olacak. Ay boyunca bu arada tam olarak 13'ünde başlıyor Merkür Retrosu ama etkilerini biz hemen hemen 4-5 gün önce almaya başlarız. Bu demek oluyor ki işte mesela 7'sinde falan devreye girmeye başlar ve 13'ünde Oğlak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Birçok yengeç için diyebilirim ki şöyle durumlar olabilir. Geri çağrılma, mesela bir işten geri çağrılma veya kaçırılmış bir iş fırsatını, çünkü yengeç Oğlak'ta başlayacak ama Yay burcuna gerilecek. Bu sağlıktır, iştir, günlük hayattır gibi alanlarınızda ilerliyor ve ayın sonuna, hatta 2024'ün ilk haftasına kadar Yay burcunda sürdürecek Merkür retrosunu. İşle ilgili, arkadaşlarınızla ilgili, ortamlarla ilgili, akrabalarınızla ilgili olma olasılığı çok yüksek efendim. Bir takım vazgeçtiğiniz bazı fikir ve düşünceler yeniden gündeme gelebilir. Yarım bıraktığınız bir sporu bir daha işte veya bir işle ilgili veya beslenmeyle ilgili ne varsa bunları tekrar hayata geçirebilirsiniz. Böyle fırsatları da olacaktır. Ama en önemlisi bence finansla, işten kazanılacak parayla ilgili de ben bazı fırsatlar gelebileceğini düşünüyorum ama iş, mesleki konular, kariyerle ilgili alanlara baktığımızda sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, onların etkisinde olan durumlar da hani devreye girebilir. Sosyal de bir zaten çok çevrenizin de genişlediği bir süreçtesiniz. Yeni insanlar, yeni ortamlara giriyorsunuz ve çevreniz genişliyor. Dolayısıyla bu alanlara da etki yapıyor. Tabii şimdi doğum haritasında eğer ki gezegenlerin yerleşimi bilmiyoruz. Bazı yengeçlerin ilişkilerine de yansıyacak bu. Hani biraz önce dedim ya, Venüs ilişkiler evinizde ilerleyecek. Bu size fırsat verecek. Merkür orada retro yaptığında Aralığın son günlerinde, belki de Ocağın, aslında Aralığın son günlerinde Ocak ayına sarkan böyle yeni yıla girdiğimiz zamanlarda da böyle eski flörtlerin, eski ilişkilerin veya eski hobilerin, önce başlattığınız bir takım yaratıcı konularında tekrar gündemimize geleceğini söyleyebilirim efendim. Evet, böyle bir ay, güçlü bir ay. Venüs Akrep Burcu'nda, bunun desteğini hep alacaksınız. Satürn'ün zaten desteğini alıyorsunuz. Çünkü hemen ayın ilk gününde Venüs Akrep'e geçer geçmez 5'inde Satürn-Venüs üçgeni yaşanacak. Satürn-Venüs üçgeni bizim hayatımızda kalıcı konuları imza attığımız, daha bazı işlerimizi resmiyete döktüğümüz bir alandır. Bu hem dediğim gibi parasal konularda bir takım girişimleri gösterir ama ilişkiler, özel hayatımız, yaratıcılıkla ilgili, çocuklarla ilgili konularda da bence oldukça faydalı bir transittir. Çok önemli konuları bence tam bu yani 5-6 diyelim Aralık günlerinde önemli imzalar falan mesela atılacaksa veya kararlar verilecekse verilebilir. Gayet güzel bir süreç olacak. Evet, ay boyunca Venüs'ün desteğini alan bir yengeç olduğunda genellikle bu arada Satürn de desteğini alıyorsunuz tabii ki. Olumlu gelişmeler olabileceğini söyleyebilirim. Yorucu bir yıl geçirdik hepimiz. Yılın bu son ayında da inşallah güzelliklerle karşılaşırız hepimiz. Mutlu bir Aralık diliyorum efendim. Şimdiden de yeni yılınız kutlu olsun. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, evet, Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, Aralık ayının önemli gelişmelerini yaşayacak alanınız en fazla genç, mesela yaylar, bekar yaylar, ilişkiler başlayabilir efendim. Çünkü Yay burcunda bir yeni ay yaşayacağız. İlişkilerinizle ilgili, çocuklarınızla, hayatınızdaki bazı şeylere ilk defa tanıştığınız
duygularla yaklaşabilirsiniz. Mesela yeni bir para kazanma olasılığı doğabilir. Yeni bir adım atabilir, yeni bir karar verebilirsiniz. Bunların hepsi bu ay içerisinde sizinle olacak. Bir de Merkür Retromuz var. Tabii ki Merkür Retrosu da yine bu alanda çok etkili olacak sizler için. Evet, hemen ayın ilk başında 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geçiyor sevgili aslanlar. Yükselen burcu ya da güneşi ya da öz burcu, yani kendisi eğer aslansa, uzun süredir Venüs güney düğümle terazi burcundaydı. Yakın ilişkilerinde bir takım aşağı geri çekilmeler, yorucu bazı durumlar, karmik durumlar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi 4'ünden sonra Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Evinde, aile içinde daha yapıcı, daha huzurlu olacakları bir ay geçirecek sevgili aslan burçları. Venüs'ün burada seyahati tabii ki zaman zaman bir takım mevcut, eğer varsa durumları, yanlışları, düzeltilmesi gereken ne varsa tabii ki onları da önümüze getirecek, ama genel olarak Venüs'ün aile düzeninizi olumlu yönde etkileyecek, duygusal olarak da size iyi gelecek bir serüveni olacak bu Aralık ayı içerisinde. Efendim, özellikle 5'inde Venüs-Satürn üçgeni yaşayacağız. Hemen ilk derecelerde parasal konularda bence faydasını görürsünüz. Finansla ilgili konularda getirebilir. Aileye ait bir takım finansal kaynaklarla ilgili gelişmeler, olumlu gelişmeler bu arada yaşatabilir size. Şimdi efendim 9, 10, 11 Aralık önemli tarihler olacak. Ailesel konularda bir takım böyle anlaşmazlıklar ya da işle, meslekle ilgili, çalıştığınız, yaptığınız işle ilgili bir takım durumları aile içinde konuşmak, değişim yapma ya da yapmama kararı almak gibi gelgitler mevcut olabilir. Bu tarihlere biraz dikkat etmek, biraz alt perdelerde dolaşmak daha mantıklı olacak. Evet, ayın 13'üne geldik. Sizin için çok destekleyici bir süreç başlıyor ayın 13'ünde. Yay burcunda bir yeni ay, 20 derece Yay burcunda bir yeni ay doğacak. Ve bu yeni ay tabii ateş elementinde olduğu için aslan burçlarına çok güzel gelecek. Hatta sizi parlatacak bir yeni ay olacak. Biraz önce saydım. Bazı yeni kararlar alıyorsunuz, yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. İşte finansal konuda kazançlarını arttırmak için yeni bir buluş olur bu mesela. Kişi kendi yeteneklerini kullanarak para kazanma yoluna ilerleyebilir. Yani mevcut mesela bir hobini mesleğe çevirmek, bir satış yapmak gibi kararlar alabilir. Bazı aslanlara aşk fırsatı getirecek. Tabi burada bir gezegeni varsa, derece olarak etki alıyorsa yeni ilişkiler getirebilir. Çünkü İkizler Burcu'nda yaşadığımız dolunay özellikle sosyal çevresinde yeni kalabalıklar belki getirdi. Yeni insanlarla tanışmalarına vesile oldu. Bu bir böyle ilişkiye dönüşme gibi durumları getirebilir. Zaten aslan burçlarının şu anda odağındaki tüm konular işte ilişkileri, parası, çocukları, özellikle çocukları olanlarla ilgili bazı aslanların bazı sıkıntıları bir süredir vardı. Tüm güç, enerji, motivasyon burada, yani bu alanda çalışıyor. Şimdi Venüs de aileye içine geldiğine göre demek ki bunları aile içinde konuşmak, tekrar değerlendirmek, çocukların eğitimi veya onlarla ilgili bazı gelecekle ilgili planlar yapmak için de önemli bir fırsattır bu. Ayın 13'ündeki yeni ay. Şimdi aynı günde Merkür retro yapmaya başlıyor. Aslan burçları için özellikle Merkür'ün Oğlak'ta başlayarak Yay burcuna geriliyor ve ayın 23'ünde Merkür Yay burcunda gerilemeye başlayacak. Yeni yılın ilk haftasına kadar sürecek. İşte tam bu andan itibaren bence fırsatlar getirebilir. Önemli gelişmeleri karşınıza çıkarabilir. Bir takım önceden planlanmış, konuşulmuş, ilerletilememiş bazı işlerinizi bir daha fırsat olarak önünüze getirme imkanı doğabilir. Bu da fırsat olarak doğacağını düşünüyorum. Hatta yani Merkür'ün 13'ünden itibaren retroya başlaması Oğlak Burcu'nda zaten işle ilgili, meslekle ilgili, para kazanmayla ilgili, mesela para evini de çünkü yönetiyor. Mesela bir takım aslanların finansal konularda
hani Satürn'ün bir kısıtlaması, bir engeli var. İşte krediye başvurmuştur, olumsuz çıkmıştır. İşte önceden zafiyetleri vardır mesela kredi notlarında vesaire. Bunun gibi konular. Yatırım yapmak için bazı burç grupları demeyelim, yaş gruplarına göre bunları değerlendiriyoruz. İşte belli bir yaştan sonra tabii Satürn'ün ikinci döngüsünü, üçüncü döngüsünü almış aslanlar için belki bir yatırım fırsatı getirebilir. Ama daha genç, mesela işte 20'lerinde, 30'ların başında olan bir aslansanız burada daha çok ilişkiler kanalıyla veya yatırımlar, işte borsadır, bunun gibi finansı ilgilendiren konularda çalışacaktır diyebilirim. Doğum haritanız burada tabii en önemli unsur. Efendim devam ediyoruz. Yine 19, 20, 21 Aralık önemli tarihler. Venüs Uranüs karşıtı, işte sizin biraz önce bahsettiğim gibi aile içindeki dişi figürler, ebeveynler de olabilir, diğer kadın figürler olabilir. Onlarla belki bir takım çatışma, fikir ayrılığı, ani gelebilecek bir haberle mesela bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Dürtüsel enerjiler var açıkçası. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Evet, 22'sinde artık Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Daha çok işe odaklanacak, daha ciddi konulara ayaklanıyorsunuz sevgili aslanlar. Ve bu süreç önemli işle ilgili konuları aslında devreye sokacak bir süreci gösteriyor. Çünkü 27'sinde 4 derece Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor. Yani bu dolunay sizi biraz kaotik gibi gelebilir. Mevcut koşullarınızı engellemiş, biraz içe kapanmış, kendinizi manipüle edilmiş hissedebilirsiniz. Yani öyle bir alandır çünkü. Ama geçici bir etkidir. Hatta çok da güzel romantizmi de hayatınızda etkileyecek. Çünkü ayın hemen mesela 27'sinde Dolunay günü Venüs Neptün üçgeni var. Venüs Neptün üçgeni mesela aile içinde güzel bir duygu hali getirebilir. Eşinizle olabilir, annenizle veya işte diğer kadınlarla olan ilişkilerinizi düzeltme fırsatı getirebilir. Bir takım konularda haberdar olabilirsiniz. Mesela bilmediğiniz bir sizden gizlenmiş ya da gizlenmeye gerek görülmemiştir ama siz belki oralı olmadınız. Böyle konuların açığa çıktığı bir süreç olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bir takım böyle konular gündeme gelecek, arka planı güçlü gündemler olacak. Bunlar iş hayatınızda da aslında olma olasılığı var. Mesela beraber çalıştığınız insanlar hakkında da olabilir ama daha çok evin içi, aile içi konular gibi gözüküyor açıkçası. Sevgili Aslan burçları, gerçekten sizin için birebir hani destek veren bu yeni ay, özellikle ayın 13'ündeki yeni ay çok vizyoner bir yeni ay olacak. Koçlar gibi size de önemli ölçüde bazı aydınlanmalar da yaşatabilir. Zaten ikizler dolunayı da bir farkındalık getirmiş olacağını düşünüyorum size. Ve bu 27'deki dolunayda işte bir aydınlanma, bazı şeyleri görme fırsatı size verecek sevgili dostlar. Evet efendim, güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Şimdiden hepimize mutlu bir 2024 yılı diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar. Evet, Kasım, Aralık derken yılın sonuna geliyoruz. Ve sizin için önemli bir dönemden geçiyoruz zaten. Çünkü İkizler Burcu'ndaki Dolunay sizi önemli ölçüde etkilemiş olmalı. Mesleki anlamda, işle ilgili konularda, ailevi konularda, benzeri konularda. Çünkü hayatınızın tam tepe noktasında bir dolunay yaşadınız ve şu an etkilerini yaşıyorsunuz hala ve yaşamaya da devam edebilirsiniz. Şimdi efendim, Aralık ayı içerisinde neler olacak? Önemli olan şu, aslında bir Merkür retromuz var. İkizler ve Başakların yönetici gezegeni olan Merkür elbette ki sizin için de önemli bazı gelişmeleri hayatınıza getirecek. Önce onunla başlamak istiyorum aslında. Ayın 13'ünde Merkür retro yapmaya başlıyor. Oğlak Burcu'nda yapmaya başlayacak ve ayın 23'ünde Yay Burcu'na geriliyor ve Aralık sonunda Venüs de Yay Burcu'na geçiyor ve Merkür retrosu ile birlikte aslında kavuşum da yapacaklar. Ve 2024'ün Ocak ayının ilk haftasına kadar da Merkür Yay burcunda retroya devam edecek. Bu sizin
hayatınızın merkezinde olan konuları yeniden gündeminize getirecek sevgili Başaklar. Şimdi sırasıyla bakalım. Bunlar sizi ne ölçüde nasıl etkiliyorlar? Öncelikle şunu söyleyelim. Venüs sevgi gezegenimiz ayın 4'ünde Akrep Burcu'na geçiyor ve sizin için aslında seyahattir, eğitimdir, yolculuklardır, yakınlarınızla olan bağlarınızdır, ilişkilerinizdir, kardeşlerinizdir. Ki kardeşler daha da öne çıkacak. Bu alanda oldukça güçlü bir ayda olacaksınız. Hemen 5'inde de Venüs ve Satürn olumlu bir açı yapacak. Bu üçgen genellikle çok olumlu işaretler verir. Eğer yükselen Başaksanız Satürn ilişkileri evinizden geçiyor. Orada bir sıkıntı, bir zorluk yaşıyorsanız eğer ki birçok Başakların aslında Satürn sınavı var şu an ilişkilerle ilgili alanda. İniş çıkışlar, sağlam olmayan zeminlerde bir takım kopuşlar ama bu tam tersi. İşte 5'indeki Venüs'ün Satürn'le üçgeni bazı şeylerde kalıcı adımlar attırabilir. Önemli kararlar aldırabilir. Ortaklı işler içinde oldukça önemli ve verimlidir efendim. Evet, dikkat etmemiz gereken tarihleri hemen hatırlatmak istiyorum. Mesela 9, 10, 11 Aralık bizi birazcık zorlayabilecek tarihler olma ihtimali var. Burada biraz dikkat etmek gerekiyor. İşte Venüs, Mars biraz böyle zorlayıcı açılarda olacaklar. Gerginlikler olabilir. Nerede olur işte anlaşmazlıklar olur. Ticari konularda, kardeşlerle ilgili konularda vesaire gibi dikkat ediniz lütfen. Evet, yeni ayımıza geliyoruz. Bakın bu Başaklar için çok önemli bir yeni ay. Ayın 13'ünde 20 derece Yay burcunda bir yeni ay sevgili Başaklar. Eğer 20 derecelerde bir 4. ev girişi veya gezegeni Yay burcunda olan bir Başaksanız direkt aile içindeki zaten uzun zamandan beri olan diyebilirim. Belki de çok yeni olmayabilir bu ama yeni bir başlangıç fırsatı verecek. Evet, mevcut konuları tekrar gündeminize getirecektir ama burada yeni bir sayfa açarak bunu yapacaksınız. İşte eviniz, aileniz, kökleriniz, düşünceleriniz, fikirleriniz, bakış açınızı değiştirecek bir yeni ay. Bugüne kadar sabit olarak bakmış olduğunuz bir takım mesela diyelim ki yaşadığınız yerden asla ayrılmak istemezsiniz ya da hep uzaklara gitmek istemişsinizdir. Hep seyahat etmek istemişsinizdir mesela. Yabancı ülkelere böyle şeyiniz vardır. İşte buralarda bence fırsatlar verecek birçok Başak Burcu'na. Çünkü burada bir de bu ay içerisinde dediğim gibi Merkür Retrosu var ve aynı gün yeni ayın olduğu gün Merkür burada retro yapmaya başlıyor. Oğlak Burcu'nda başlayacak retro. İlişkileriniz, çocuklarınızla ilgili konularla başlıyor ve ayın 23'ünde Yay burcuna geliyor. Bu tam şu an bahsetmiş olduğum konularda yeni ay derecesini de tetikleyeceği için sizin için geçmiş kavramları, anlaşmazlıkları, işte gayrimenkullerle ilgili alım, satım gibi konuları ya da buralarda yeni planları belki de anlaşılması zor olan konularda anlaşmazlıklar varsa bunları doğrulayabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Yani hayatınızın her alanını etkileyecek bazı kararlar getirecektir. Çünkü ikizler değişken, ikizler yay hattı değişken burçlardır. Siz de bir değişken grup burç olduğunuz için ve Merkür de burada olduğu için tüm odağınız, eviniz, aileniz, yaşam yeriniz, kökleriniz, belki kardeşleriniz veya onların medeni durumu, onların evlilikleri falan da olabilir bu arada. Böyle gündemleriniz olacak. Birçok Başak evet diye bence şu anda doğruluyor olabilir. Şimdi devam ediyoruz. Yine 19, 18, 19 romantizm için önemli ve güzel günler. 20'sinde Venüs'ün karşıtlığı var. Ani gelişmeler gündeme gelebilir. Ani kopmalar da olabilir. Uzaktan alacağınız bir haberle böyle bir seyahat falan olabilir diye düşünüyorum. Ve 22'sinde Güneş artık Oğlak Burcu'na geçecek ve Ocağın 22'sine kadar Oğlak'ta. Bu sizin için güzel bir gelişme. Artık Güneş Oğlak'ta toprak elementinde size destek olmaya, daha kararlı, daha ciddi hayatınızda önemli konuları gündemimize getirmeye başlayacak. Ve
Bir de dolunayımız var. Bu da ayın 27'sinde bir Yengeç burcunun 4 derecesinde dolunay efendim yaşanacak. Bu dolunayı sizin için önemli etkileri tabii ki olabilir. Mesela 4 derecede şanslı bir aslında sizin için dolunay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dolunay esnasında retro Venüs Neptün üçgeni devrede olacak. Yakın çevrenizde çok sadık ilişkiler kurulabilir. Önemli bir takım sosyal çevrenizle ilgili gelişmeler bekleyebilirsiniz. İlişkilerle ilgili bir karar alma durumu olabilir ki bu belki işle ilgili olacaktır. Çocuklarla, işte aşk hayatıyla olabilir. Mesela özellikle yakın çevre ve kardeşler burada aslında ve aile içi dinamikler daha ay boyunca aslında gündeminizde olmaya devam edecek. Çünkü Mars Yay burcunda ve ay boyunca hep mücadele ettiğiniz alan aile içi konular. Bu temalar olacak. Bu yeni ay zaten 13'ünde burayı başlatıyor. Ama 27'sindeki dolunay apayrı bir alanda yine aileye bağlayacak ama yeni bazı üyeler, insanlar hayatınıza getirebilir açıkçası. Yine aile içiyle ilgili ya da aileden birileriyle ilgili olma olasılığı da var. Enteresan gözüküyor aslında bu yeni ayın mesela size getirebilecekleri evet yakın çevrenizle ilgili konuları getirebileceğini yani söyleyebilirim. Evet sevgili Başak Burçları, Merkür Retrosu ay boyunca devam edecek ve asıl odağınızda bir takım anlaşmazlıkları karara bağlamak için fırsatlar vereceğini, bazı satışların olabileceğini, bu satışlardan gelir elde edebileceğinizi de aslında söylemek yanlış olmaz efendim. Evet, yeni yıl yayınlarıyla tekrar görüşeceğiz. Şimdiden de mutlu bir 2024 diliyorum. Hoşçakalın. Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar Aralık ayı burç yorumlarındasınız efendim. Evet, Aralık ayında sevgili teraziler, yönetici gezegeniniz Venüs artık Akrep burcuna geçiyor. 4 Aralık günü ve parayla ilgili konularınızı hayata geçiriyor. Mesela oldukça aslında odağınız sizin bir girişim halindesiniz. Bir şeyler yapmak, bir şeylere başlamak, mücadele etmek, bir şeyleri ortaya çıkarmak, anlaşmalar yapmak olabilir, eğitimle ilgili, habire araştırıyor, bir şeyler okuyor veya kendinizi geliştirmek için bazı yollar deniyor olabilirsiniz. Veya bir takım verilmiş emekler vardır, onların karşılığını almak için de bir fırsat olarak düşünün. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün ayın sonuna kadar Akrep Burcu'nda ilerlemesi demek aslında önemli ölçüde burada verdiklerini geri alma ya da hak ettiklerini diyelim geri almak anlamında önemli gelişmeleri getirecek. Hatta Satürn'ün Venüs'le hemen Akrep Burcu'na geçtiği gibi 5 Aralık günü bir üçgen şanslı dediğimiz bir açısı var. Bu bütün aslında teraziler için yine parasal konularda bir takım kolaylıklar, rahatlık enerjisini taşıyacağını söyleyebilirim. Çünkü bunu nereden alır? İşten alır. Emek verdiği konulardan alır. Biraz önce dediğim gibi. Çalışma ortamları ile ilgili olabilir. Oldukça yani kariyer ve statü ile ilgili konular içinde oldukça verimlidir. Hatta bu ay şimdi birazdan söyleyeceğim bu anlamda önemli bir takım gelişmeler terazi burçlarını bekliyor efendim. Şimdi bunları da söyledikten sonra bizim için mesela 9, 10, 11 Aralık önemli tarihler olacak. Sizin için para evinizde burada işte Venüs Uranüs karşıtlığı olacak. İniş çıkışlar, yatırımlarla, parasal konularda beklentiler, harcamalar vesaire hepsi olabilir. Bu anlamda biraz belirsizliklerin olabileceği, olayları veya konuları kontrol etmekte zorlanacağımız, hatta belki biraz endişelenebileceğimiz tarihler olabilir. Bilhassa parasal konularda çok hızlı hareket etmemekte fayda var bu tarihlerde. Şimdi gelelim yılın son yeni ayına ve sizin için de oldukça sizi hızlı bir sirkülasyona sokacak 13 Aralık'ta Yay burcundaki yeni ay efendim. Ve bu yeni ay aynı gün Merkür Retrosu'nun da başladığı bir yeni ay.
sevgili terazi burçları. Şimdi şöyle, yeni ay 20 derecede meydana geliyor ve bu şu demektir aslında: kişi hayatında yeni bir şeye kendini adaması anlamına gelir. Neye adar? Eğitime adar mesela. Önemli bir projesi vardır, bir sunum yapması gerekiyordur mesela. Onun için çalışmalara adar. Sosyal medya olsun, diğer platformlarda olsun, oldukça güç gösterisi gibi de düşünebilirsiniz. Bu anlamda oldukça hızlı. Zaten şu an terazilerin birçoğu kendini gösterme platformu olarak belki bu alanda, yani Güneş, Mars, bir de yeni ay olacak ayın 13'ünde. Belki başlangıçlar, atamalar, eğitimle ilgileniyorsanız eğitimle ilgili başlangıçlar ve bazı teraziler için yakın çevre ilişkileri de çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Hatta oldukça yoğun topluluklarla ilgili de bazı gelişmeler ve bazılarımıza da seyahatler efendim getiriyor. Çünkü ikizler dolunayı zaten hem seyahatler, aynı zamanda belki hukuki süreçler, orada bir dolunay yaşandı çünkü. Ve aslında terazi için çok avantajlı bir dolunaydı. Şimdi bu yeni ayda onun tam zıt alanında meydana geldiği için burada yeni bir hareket söz konusu olacak. Ve Merkür Retrosu başlıyor. Aslında Oğlak Burcu'nda başlıyor. Biraz ev ve aile gibi kavramlarla başlayarak sonra Yay'a geliyor. 2024'ün ocağın ilk haftasına kadar sürecek bir Merkür Retrosu. Bu demek ki teraziler, yarım bıraktıkları bir işi tekrar ele alabilirsiniz. Diyelim bir eğitim alıyordun, tekrar ele alabilirsin. Veya yapmak istediğin bir anlaşma, sağlamak istediğin bir proje, bir iş vardı. Bunu tekrar aktifleşebilirsin. Çünkü hani Merkür Retro'da böyle fırsatları getirir ama bir takım zorlukları da olabilir tabii ki. Yanlış anlamalar, seyahatler mesela buradaki trafiği hızlandırır. Biraz yolculuklarda dikkat etmek gerekebilir. Mars, Merkür'le beraber trafikle ilgili konuları hem aslında ciddi bir trafiktir bu, aynı zamanda da iletişim ve bilgi trafiğiyle ilgili dikkat de etmeniz gerekiyor efendim. Hesaplarınıza dikkat edin. Bir takım böyle hırsızlıklara falan dikkat edin. Uzun yol seyahatlerinizde kontrollerinizi iyi sağlayın. İşte vizedir, bilettir vesaire gibi. Burada bazı sizi yoracak durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. 18-19 Aralık biraz böyle romantik ilişkilere doğru gidiyoruz. Öyle gözüküyor. Ve mesela 20 Aralık aslında en önemli tarihlerden bir tanesi Uranüs-Venüs karşıtlığı. Biraz önce saymıştım. Paranıza, pulunuza vesaire gibi konulara dikkat ediyorsunuz efendim. Ve geliyoruz dolunayımıza 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda 4 derece Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bakın bu birçok yengeç için, eğer derece olarak da tabii etki alıyorsanız, iş hayatıyla çalışanlar için, çalışmayanlar için ailesel konularla ilgili, hayatında çok görünür olduğu bir yerdesin ve önemli bir takım kararlar vereceksin demektir. Yarım bıraktığın işleri tamamlamak üzere bazı kararlar verebilirsin. İş değişikliği söz konusu olabilir ama teraziler için gerçekten çok önemli bir dolunay. Tabi sırf teraziler için değil, tabi diğer öncü burçlar için de çok önemli bir dolunay. Ama dolunay esnasında arkadaşlar Venüs Neptün üçgeni var. Bu şu anlama geliyor: hani Venüs Neptün bir su üçgeni oluşturuyor. Aile bağlarımızı çok güçlendirecek. Duygusal olarak gerçekten hislerimizi, sezgilerimizi güçlendirecek. Biraz daha böyle bizi aşağılara, yelkenleri suya indirdiğimiz zamanlar vardır. O anlamda da haritalarında böyle su üçgenleri olanlar için bence çok şanslı, çok fırsatlı bir süreç. 27'sinden sonraki 10 günde etkileri sürecek bu dolunayın ve 28'ine biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Mars Merkür kavuşumda olacak. Özellikle teraziler bu anlamda biraz önce dediğim gibi anlaşmalara dikkat edin, yazılı, sözlü tüm bilgilere dikkat edin, trafikte dikkat edin. Dikkat edin yani. Etki alıyorsa haritanız biraz burada sıkıntılı durumlar, anlaşmazlıklar yakın çevreniz içinde de, kardeşler arasında olabilir. Lütfen biraz daha sağduyulu olmaya davet ediyorum. Evet sevgili teraziler,
Tabii ay boyunca Venüs Akrep Burcu'na geçtiği için çok hırslı, oldukça azimli, çok tutkulu bir ay. Yani en çok hayata asılan, mücadele eden burç siz olacaksınız. Oldukça böyle baş koyduğu yolda ilerlemeyi sürdürecek terazi burçları efendim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki yayınımızda tabii ki 2024 burç yorumları olacak. Lütfen abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, kanalımızı en önemlisi de paylaşmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın efendim. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar, efendim Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet, bu ay Aralık ayı içerisinde Venüs, sevgi, ilişki, aşk, güzellik gezegenimiz sizin burcunuza geçiyor. 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve ay boyunca sizin burcunuzda. Güzellikle, estetikle, sanatla, ilişkilerle ilgili en güçlü etkiyi tabii ki size verecek sevgili akrepler. Diğer yandan önemli bir yeni ay ve tabii ki dolunayımız, bir de Merkür retromuz var. Bunların tarihlerini hemen size vereceğim ama önce 5 Aralık çok olumlu bir gün, onu söylemek istiyorum. Venüs Akrep Burcu'na geçtiği gibi Balık burcundaki Satürn'le çok güzel bir ahenkli, uyumlu bir açı içerisinde olacak. Sizin için çok destekleyici olabilir. Önemli gelişmeler getirebilir, anlaşmalar getirebilir. Önemli konularda kararlar alabilirsiniz. Çocuklar, ilişkiler veya belki de ortaklı işler adına belki de fırsatlar getirir. Hatta o günü kullanmanızı, önemli bir imza atmak için bilhassa değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi Aralık ayında yeni aya doğru ilerlerken bizim için önemli 3 tane günümüz var. 9, 10, 11 Aralık. Bunlar bizim için önemli çünkü artık Venüs burcunuzda, Uranüs'le karşıtlık yapacak. Bir de 20, 19, 20, 21 Aralık, yine bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hem finansal hem parasal konularda ani dalgalanmalar getirebilir. İlişkilerinizi de getirebilir. Çünkü Uranüs ve Jüpiter hala sizin ilişkiler alanınızda, fırsatlar da getireceğini söyleyebilirim ama bir takım böyle gerginlikler de yaşatabilir. Özellikle mesleki konularda, hani iş ortaklıkları olan akrepler bu tarihlere daha da çok dikkat etsinler lütfen. Parasal konularda alıp vermelerle ilgili konulara yine dikkat edin. Şimdi efendim gelelim sizin ay boyunca gündeminizde en çok olacak konu Yay burcundaki yeni ay. 13'ünde Yay burcunun 20 derecesinde bir yeni ay var. Eğer derece olarak eğer orada bir diyelim ki Mars'ınız var ki Mars sizin yönetici gezegeniniz, ay boyunca tüm enerjinizi kazançlara, yatırımlara, para trafiğine, bir takım harcamalara, ani harcamalar da getirmiş olabilir bu arada zaten akrep burçlarına. Çünkü Mars, Güneş, Merkür aynı alanda bir takım kayıplar da getirir, beklenmedik harcamalar da çıkartabilir ve 13'ündeki yeni ay burada yeni bir perdeyi aralıyor. Yeni bir sayfadır bu. Dediğim gibi tüm enerjiniz bu alana yoğunlaşmış durumda. Özellikle de ayın 22'sine kadar çok güçlü gelişmeler burada yaşanabilir. Alma verme dengesi. Çünkü hemen 13'ünde yeni ay gününde Merkür burada retro yapmaya başlıyor efendim. Merkür Oğlak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor ve sonra buraya Yay Burcu'na gerileyecek. 2024'ün Ocak ayının ilk haftasına kadar da Yay Burcu'nda retrosunu sürdürecek. Sizin için tüm hareketler hep para üzerine kurulu. Para eviniz, para haneniz ay boyunca çok güçlü. Dürtüsel davranışlar da getirebilir. Çünkü zaten yine parayla ilgili konularda bir ikizler dolunayı yaşadınız. Bir takım ödemeler, borçlar, finansal konular, belki bazılarımız için yatırımlar olacak. Bunlar gündeminizde sürüyor olabilir ve ayın 13'ündeki yeni ayla burada yeni bir sayfa açılıyor. İşte tüm bu kavramları hayatınıza taşıyacak. Merkür'ün retrosuna gelince bakın, ayın 13'ünde başlayıp yeni yılın ilk haftasına kadar sürecek bu Merkür retrosu finansal konularınızda yine dikkat etmenizi işaret ediyor. Bilhassa 23'ünden sonraki süreç, çünkü Merkür orada Yay burcunda gerilemeye başlayacak. Aldığınıza, verdiğinize, vereceklerinize, hesaplarınıza
dikkat edin. Biraz yavaşlama olabilir, biraz geri çekilmek istenebilir. Çünkü Mars direkt harekette orada, özellikle 22'sine kadar Güneş'le birlikte olacağı için hamlelerinizi yaparken çok kontrollü yapın. Bilhassa dediğim gibi Merkür'ün retro yaptığını unutmayın. Harcamalara ya da büyük yatırımlara, parasal konular, mesela kredi vesaire gibi konular olabilir. Başka yatırımlarınız da olabilir. Buralarda önemli etkiler taşıyacaksınız sevgili akrepler. Efendim, biraz önce dedim ama bir daha hatırlatmak istiyorum. 19, 20, 21 Aralık tarihleri sizin için ilişkilerde, finansal konularda, dış görünüşünüzde ani kararlar verebilirsiniz. Bir takım güzellik, estetik, bakım gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlar için bazı harcamalar söz konusu olabilir. Bütçe planlamaları yapabilirsiniz. Hani böyle konularda gündemimize gelebilir. Şimdi 27'sine geldiğimizde burada bir Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. 4 derece Yengeç burcunda. Bu akrepler için aslında uzak hedeflerini ilgilendiren bir dolunay. Diyelim aile bağları. Diyelim daha önce planladığınız bir seyahat söz konusu olabilir. Ya da bir seyahate çıkma durumu getirebilir akreplere. Uzak bir yere seyahat etme imkanı verebilir. Bir ilişki olur, önemli bir iş anlaşması, bir ticari bağlantı getirebilir. Ama daha çok sanki akreplerin hani aile bağlarını ilgilendiren bazı geziler, seyahatler hayatlarına sokacak bu dolunay efendim. Eğitim amaçlı olabilir bu. Sadece gezi amaçlı olabilir. Biraz böyle gelecekle ilgili kaygıları olan akreplere oldukça destekleyen bir süreç olacak efendim. İş amaçlı bir durum olabilir. Kariyerle ilgili bir durum olabilir ama hani buradaki Yengeç burcundaki dolunay akrep burçlarına çok önemli derecede parlatacak, destek olacak gelişmeleri hayatına getirecek. Şimdi dikkat etmemiz gereken yine bir süreç var efendim. Bu 28'i Mars-Merkür kavuşumu yine böyle ani, dürtüsel, hızlı, düşünmeden belki hareket ettirebilir. 28'ine biraz dikkat etmek gerekiyor. Zaten 29'unda da artık Venüs Yay burcuna geçiyor. İşte tam biraz önce bahsettiğim parasal konuları daha da güçlendirecek sizin adınıza. Şimdi efendim genel olarak ay boyunca böyle enerjiler var. Ayın 22'sinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Zaten Güneş'in Oğlak'a geçmesiyle birlikte o biraz önce hani yeni adımlar atmak, seyahatler, iş anlaşmaları, eğitimle ilgili konular gibi alanlarınızı çok güçlendirecek. Bir de Güneş Oğlak'a geçtiği zaman artık yeni bir ekinoks zamanı tabii ki. Tüm akreplerin yakınlarını da ilgilendirecek ama aynı zamanda önemli ve ciddi gelişmeleri hayatına katmak için fırsatlar verecek. Bu gerçekten çok önemli olacak sevgili akrep burçları. Yönetici gezegeniniz bakın ayın sonuna kadar Yay burcunda olacak ve tüm attığınız adımlar çok spontan olabilir. Bu spontanlık zaman zaman dengeleri bozabilir. Tekrar hatırlatmak istiyorum ayın bu özellikle 20 civarı dikkat. Ama güzel bir haber daha verelim tabii ki. Özellikle tam dolunay günü Venüs-Neptün üçgeni yaşanacak sevgili akrepler. Bu akreplerin su elementi olduğunuz için tabii ki sizde su elementinde böyle üçgenleri olana bolluktur bakın. İlahi bir güçtür. Bir mantık dışı gelişebilecek güzel olaylar da getirebilir açıkçası. Güzel bir ilişki de olur. Çocukları olan akrepler için çok destekleyici olabileceğini söyleyebilirim. Bir takım işten kazançlar getirebilir ama tabii ki önemli olan da hayatlarımızda böyle romantizmi de hareketlendirecek aşk, tutkulu ilişkiler. Belki de eşinize, partnerinize bir daha aşık olacaksınız. Böyle dengeleri de değiştirecek güzel duygusal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evet efendim, mutlu bir ay diliyorum sizlere de ve 2024 yıllık burç yorumlarında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar, Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz ve tüm yay burçları doğum gününüzde kutlu olsun efendim. Evet, Aralık ayında
Yay burcunda bir Merkür retrosu var sevgili dostlar. Ve Aralık ayında sizin burcunuzda bir yeni ay, özellikle 13 Aralık civarı doğmuş bir yaysanız doğum gününüz hem kutlu olsun hem de sizin için o kadar önemli bir ay ki tüm yılı etkileyecek bir ay. Tüm yaylar için aslında bunu söyleyebilirim. Eğer 20 derece yükseleni, güneşi, önemli gezegenleri olan bir yaysanız önemli kararlar aşamasında bir durumdur. Şimdi İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşandı. Birçok yayın ilişkilerinde bir takım kopmalar, bitişler, ayrılıklar getirmiş olabilir. Şimdi artık yaylar yeni bir hedefe doğru gidiyorlar. Kendilerine yeni kapılar açılacak, yeni sayfalar, yeni başlangıçlar yapacaksınız sevgili yaylar. Hem doğum gününüzü bir daha kutlayarak size de çok önemli fırsatlar getireceğini söyleyerek devam edelim efendim. Bakın hemen 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin biraz duygusal sevmeyle bağlarınızın olduğu gezegen biraz arka plan enerjileri çalıştıracak ay boyunca. İş alanında iyi gelir. Kendinle yüzleşmek, kendi kendine kalmak, biraz ruhani olarak başka şeylere yönelmek için muhteşemdir. Devam ediyoruz. 5'inde çok güzel bir Venüs-Satürn üçgeni var. Mutlaka değerlendirin. Parasal konularda olabilir, işle ilgili, ilişkilerle ilgili güzel bazı adımlar atılabilir veya haberler duyabilirsiniz. Önemli tarihlerimiz var. Dikkat edilmesi gereken. Onu da söyleyelim hemen. 9, 10, 11 Aralık bizim için biraz dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi olacak. Çünkü akrep enerjisi çok güçlü. Bir takım konularda gizli konular olabilir, haberler duyabilirsiniz. Mesela partner ilişkilerinde bir takım zorluklar yaşamışsınız. Alt nedenini öğrenmek için çok meraklı olacağınız bir ay olacak zaten. O kadar dedektif gibi olacak ki yaylar. Hep böyle bir araştırma içerisinde olacak. Gizli ilişkiler gündemde olabilir efendim. Platonik aşklar. Bunlarla ilgili gündemler olacak. Şimdi 13'ündeki yeni ay 20 derece yay burcunda. Ve yeni başlangıçlar yaptırıyor ve aynı gün efendim Merkür retro yapmaya başlıyor. 13 Aralık'ta 2024'ün ilk haftasına, ocağın ilk haftasına kadar da sürecek. Hem de yay burcunda gerilecek. Sizin burcunuzda. Bu ne demek? Daha önce aldığınız kararlar diyelim ya da yaşadıklarınız. Bu bir ilişki olabilir. Bu bir yaptığınız sonradan da belki pişmanlık duyduğunuz bir durum olabilir. Her şey için bir geri dönüş zamanı. Özellikle 23'ünden sonra daha güçlü olacak. Çünkü 23'ünde Merkür Yay burcunda sizin burcunuza çünkü gerilemeye başlayacak. Hayatınızdaki tüm olasılıkları baştan bir düzenleyebilirsiniz. Yeniden planlayabilirsiniz. Mesela ilişkilerde bir geri dönüş olabilir. Bir fikir değişikliği getirebilir. Biraz nostalji yaşatacak bir zaman dilimi aslında öyle diyelim. Ayrılmış olanlarımız varsa bir daha bir gözden geçirecek. Ya da hayatımıza yeni birileri girebilir. Şu an bulunmuş olduğunuz işte sosyal statüde olabilir, aile içinde yani her alanda yeni kararlar alacaksınız efendim. Ama bu Merkür'ün retro olduğu dönemdeki yeni kararlar önemli olanlarından bahsediyorum tabii ki. Çok devreye sokmakta kolay olmayabilir, zorlanabiliriz. O yüzden çok ciddi kararlarımızı ne yapıyoruz? Ocağın ilk haftasından sonraya bırakıyoruz. Lütfen yay burçları bunu unutmasın. Bunu izleyen bir yaysanız, güneş veya yükselen yay, lütfen diğer arkadaşlarınızla mutlaka paylaşınız bu yayını. Şimdi devam ediyoruz sevgili dostlarım. Bizim için önemli tarihlerden bir diğeri 19-20 Aralık tarihleri. Bu da ani gelişmeler olabilir. Mesela ne olabilir? Mesela yine önemli bir tarih vereceğim sizler için. Özellikle bu tarih yani 18'inde başlıyor. İşle, ilişkiyle, sağlıkla, bir takım bilmediğimiz konularla böyle bazı sır perdeleri çıkabilir. Aniden sizi şok edecek durumlarla karşılaşabilirsiniz bu arada. Şimdi devam ettiğimizde efendim 22'sinde Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin burcunuzdan ayrılıyor ve sizin hayatınıza biraz daha
daha ciddi konulara yönelmeye başlıyorsunuz. Ve ayın 27'sinde Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Şimdi bu dolunay aslında Venüs-Neptün üçgenli bir dolunay. Aslında iyicil etkileri de var. Yani çok zorlu etkileri yok. Bu sizin diyelim ki bir ortaklı işten ayrıldınız, çıktınız. Bunun para kısmı devreye girer. Parayla ilgili paylaşılması gereken, işte aldın verdin hesaplaşmaları olabilir. Daha önceki harcamalar tekrar hesaplanabilir. Önemli bir konuda bir yatırım, bankalarla ilgili konular devreye girebilir efendim. Aynı zamanda belki aile içindeki bu para işlerini de etkileyebilecek bir durum olma olasılığı var. Böyle diyebiliriz. Yani bu dolunay, çünkü mesela ayın 23'ünden sonra daha etkili çalışmaya başlayacak. Hani Güneş'in Oğlak Burcu'na geçmesiyle ve sonraki 27'sinden sonraki 10 günde etkileri sürecek. Parasal konular, ortaklı konular, bankalar, krediler vesaire gibi konuları hayatınıza getirecek sevgili dostlar. Şimdi Mars da burcunuzda olduğu için sevgili yaylar, çok hızlı, ani, düşünmeden çok cesurca bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Özellikle biraz önce verdiğim tarihlerde lütfen bunlara dikkat edin. Bunlardan bir diğeri ise 28'i efendim. 28'inde Merkür Mars kavuşumumuz var. Ani böyle dürtüsel kararlarla böyle bazı konuşmalar yapabiliriz, hareketlerde bulunabiliriz. Fevri olmamak burada çok önemli. Merkür retrosu var. Merkür biraz bize durdurması gerekiyor. Amacı bu zaten. Biraz durup, biraz düşünüp, biraz hayatı, zamanı yavaşlatma sebebi budur. Geri sardırma sebebi budur. Böyle bir gözlem yapma zamanıdır. Biraz yavaşlama zamanıdır. O yüzden çok hızlı hareket etmemekte fayda var efendim. Zaten ayın son gününe, Aralık ayının son gününe girerken de 29'unda Venüs Yay burcuna geçiyor ve işte asıl sizin için ilişkilerle ilgili daha olumlu, yapıcı süreç ayın 29'undan sonra başlayacak efendim. Evet, böyle bir ay değerli Yay burçları. Sizin için gerçekten çok güçlü enerjiler vardı. Son 10 gündür böyleydi, 15 gündür böyleydi ve yine devam edecek. Yeni ay çünkü burcunuzda olacağı için hep ilişkilerdeki bazı dengeleri kurmaya ya da korumaya çalışıyorsunuz sevgili yaylar. Umarım biten şeylerin yerini çok daha iyileri, yenileri dolduracak. Hiç merak etmeyin. Asla zaten siz umudunuzu kaybetmezsiniz diyorum. Mutlu bir ay 2024 burç yorumlarında da görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşçakalın. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar, Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz efendim. Aralık ayının en çok işle ilgili konularda ve en çok haber alacak burcu sizsiniz. Çok şey duyacaksınız, çok şey öğreneceksiniz. O kadar çok haber alacaksınız ki hayatınızda şöyle ağzınızın açık kaldığı dönemler bile olabilir sevgili oğlak burçları. Evet efendim, ve önemli olan bir konu daha var ki Merkür 13 Aralık günü retro yapmaya başlıyor. Hem de sizin burcunuzda, Oğlak burcunda. Ayın 23'üne kadar, 23 Aralık'a kadar bu arada sizin burcunuzda retrosunu sürdürecek. Daha sonra Yay burcuna gerileyecek ve Ocağın ilk haftasına kadar da Yay burcundaki retrosunu sürdürecek. Şimdi Merkür retrolu bir ay ortasından itibaren tabii ki hayatınızda önemli bazı gündemler olacak. İşte bu haberler de bu aşamadan itibaren geliyor. Şimdi haritanızı şöyle açarak hemen ayın ilk günlerinde 4 Aralık günü Venüs'ün Akrep burcuna geçtiğini söyleyebiliriz ve sosyal ilişkileriniz, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz çok daha güçleniyor sevgili oğlak burçları. Seyahat edersiniz, çok fazla toplum içinde bulunursunuz. Özellikle sevgi bağını güçlendiren bir gezegen olduğu için kendisi Venüs Akrep burcunda, burada sizin arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizdeki etkinliklerinizi ay boyunca çok hızlandıracak ve güçlendirecek. Tabii bu esnada mesela önemli temasları olacak. 9, 10, 11
Aralık tarihlerinde burada ani gelişmeler olabilir. Bir de 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde ani haberler, gelişmeler olabilir. Bir takım şeylerden aniden böyle şaşırtıcı şekilde etkilenebilirsiniz. Özellikle ilişkisi olan Oğlak burçları için bu daha belki önemli olabilir. Derece olarak eğer etki alıyorsanız. Jüpiter zaten şu anda yaratıcılık, sosyal çevrenizde güçlendiren bir alanda ve orada bir Venüs tabii ki devam ederken özellikle 20'sinde tam Uranüs'le bir karşıtlık yapacak. Eş, arkadaş, sosyal çevre, çocuklar olanlar belki onların sosyal çevresi olabilir. Bu alanlarda böyle ani gerginlikler, kopuşlar ya da şaşırtıcı haberlerle şaşırabilirsiniz efendim. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada 5 Aralık günü çok güzel bir gün, lütfen kullanın. Özellikle bu ay ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda da çok önemli etkiler alacaksınız ve 5 Aralık bunların bir sinyali olabilir sevgili oğlaklar. Venüs önemli bir destek veriyor. Aile içinden, kardeşlerden, ilişkilerinizden önemli destekler alabilirsiniz. Bir şeyler çok harika yolunda gidiyor gibi görünebilir ve öyle de olabilir efendim. Şimdi devam ediyoruz. En önemlisi bir yeni ayımız var. 13 Aralık'ta Yay burcunun 20 derecesinde ve burada aynı günde Merkür retromuz başlıyor. Sizin için biraz önce dediğim gibi bir yeni başlangıç ama kendinizle yüzleştiğiniz, ben nasıl ilerliyorum, hayatta ne yaptım ya da neler yapabildim ya da yapmadım gibi bir sorgulama süreci olacak sizin için. Ne zamana kadar? 22'sine kadar da etkileri sürecek. Burada yeni hedefler belirleyeceksiniz. Bunları belki kimseyle paylaşmayacaksınız. Kendi yolunuza ilerlerken alttan böyle bir düşünceler içerisinde olacaksınız. Çünkü bazı oğlakların belki sağlığı, belki iş hayatlarında böyle ani gerilimli durumlar ya da sonlanmalar olmuş olabilir. Çünkü ikizler dolunayı bu alanda oldu. Ve bu yeni ay, 13'ündeki yeni ayda bunun aslında bir nevi karşısında olduğunu düşünürsek eğer buna benzer konuları aktifleştirebilir. İşle ilgili bir takım farklı düşüncelerde olabilir çalışan oğlaklar, bir değişime gitmek isteyebilir. Böyle bir niyet içinde olabilir. Tabii ki de. Şimdi devam ettiğimizde şöyle bakıyoruz efendim, 22'sinde artık Güneş sizin burcunuza geçiyor, Oğlak burcuna, ve 22'sinden itibaren de şimdiden bütün Oğlak burçlarının doğum günü efendim kutlu olsun. Sizin için hayat artık hızlanıyor. Daha parladığınız bir önemli, ciddi kararlar alacağınız bir sürece doğru evrileceksiniz. Özellikle bunun ilk sinyali 27'sinde Yengeç burcunun 4 derecesinde yaşayacağımız dolunayla gelecek efendim. Ve bu dolunay Venüs Neptün üçgenli bir dolunay. Ve sizin ilişkiler evinize de aslında yansıyor. İlişkiler eviniz çünkü Yengeç burcu olduğu için. Eğer 4 derecede bir ev girişi veya bir gezegen yerleşimi Yengeç burcunda olan bir oğlaksanız kesinlikle ilişkilerle ilgili bir karar alıyorsunuz efendim. Bu belki yaptığınız işle ilgili olacak. Belki aileyi ilgilendiren bir iş olabilir bu. Ya da aile içindeki diğer bireyler, mesela evliler veya işte bir hayat partneri olan birisi için belki eşin hayatında olabilecek gelişmeleri de işaret edebilir. İşte mesleğinde, işinde, sağlığında vesaire gibi, ama daha çok bu sizin haritanız olduğuna göre sizin ilişkilerle ilgili konularda bir karar verme sürecinde olabilirsiniz. Belki bir konuyu kapatacaksınız. Belki önemli bir gündeminiz vardı. Belki yeni bir gündem olacak. Belki evlilik kararı alacaksınız. Belki ilişkiyi pekiştirmek adına, çünkü dediğim gibi Venüs Neptün üçgeni var, belki aşık olacaksınız. Hani aşkla da ilgili olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten müthiş bir su üçgeni devrede olacak bu ay içerisinde. Oldukça duygusal, biraz daha böyle nasıl diyelim, tutkulu, sevgi anlamında daha güçlü enerjilerin devrede olduğu, ancak demin verdiğim tarihlerde ise kıskançlıklar yüzünden çıkabilecek bir takım manipülatif durumlara da dikkat etmek gerekiyor efendim. Evet, 28'ine dikkat edin demişiz çünkü 28'inde hala Merkür retro ve Yay burcundaki Mars'la
kavuşumda olacak. Zaten ay boyunca, ayın sonuna kadar daha doğrusu, arka plan enerjiler devrede. Şimdi ben bir uyarı yapmak istiyorum Oğlak burçları. Düşmanlıklara, gizli düşmanlıklara dikkat edin lütfen. Bir takım sizi kısıtlayıcı, sizi engelleyici, mesela iş ortamında olabilir, iş yaptığınız insanlar da arka planda olabilir. Biraz zorluklar çıkartabilirler önünüze. Düşmanlıklara karşı da aslında çok dikkatli olmak gerekiyor bu anlamda. Çünkü bu alan oldukça güçlü. Ama sizin açınızdan baktığımda da ben birçok şeyden şüphe duyma, bir takım konularda endişe ve kaygı duyarken biraz korkulara kapılıp bir şeyleri arkadan analiz etme, birilerini takip etme, bir takım işte hesaplar olabilir, bu kişiler olabilir, her şey olabilir. Böyle bir şeyleri gözlemleme, mercek altına alma durumu da var sizde. Özellikle dediğim gibi çok haberle karşılaşacaksınız, duyacaksınız. O yüzden bunu başta girişte söyledim. Evet ve 29'unda artık ayın son gününde, yeni yılında artık gelmeye başladığı son günde Venüs Yay burcuna geçiyor. Biraz daha böyle yumuşak bir hava esmeye başlıyor orada. Hani Venüs'ün Yay burcuna geçmesiyle sevme, sevilme şeklimiz de biraz daha vizyoner, daha geniş, daha ufkumuzu açacak şekilde olacak sevgili oğlaklar. Evet, ayın genelinde böyle bir etkileşim var efendim. Merkür Retrosu özellikle 23'ünden sonraki dönem Yay burcunda olacak. Tabii doğum haritanızda eğer etki alıyorsa dediğim gibi arka planda dönen konulardan çok fazla haberdar olacağınızı, aklınızı daha doğrusu öyle çalıştıracak bir süreç olacak. Fevri davranmaya gerek yok. Çalışanlar için söylüyorum, iş ve birlikte çalıştığı insanlardan da böyle endişe edebilirsiniz. Tabii dikkatli de olun. Kiminle çalışıyorsun? Beraber ekip ve grup çalışmaları nelerdir falan, böyle birlikte çalıştığınız insanlara da biraz daha sanki şüpheci davranabilirsiniz efendim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yayınımızda 2024 burç yorumları olacak. Eğer abone değilseniz abone olun. Yayınımızı lütfen hem beğenmeyi hem de lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin ki önemli olacak Oğlak burçları için, daha fazla insan da izleyebilsin efendim. Görüşmek üzere. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz efendim. Evet, bu ay Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle tüm kovaların hayatlarının teması, aslında gündemleri diyelim, duygu, para, biraz daha şeffaflık, ilişkiler ve Venüs'ün onlara getireceği mesleki anlamdaki başarılar olacaktır efendim. Evet, önemli bir ay. Merkür Retrosu başlıyor ayın 13'ünde efendim. Ve Ocak ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Önemli bir yeni ay ve çok önemli bir dolunayımız var. Birçok kova, sağlıkla ilgili konularda önemli gelişmeler sizi bekliyor. İşle ilgili konularda yeni bir karar veriyorsunuz ya da belirsizlikler ortadan kalkıyor desek daha doğru olacak aslında. Çünkü önemli bir de yeni ayımız var. O da Yay burcunda ayın 13'ünde sosyal yaşantınızı inanılmaz aktifleştirecek bir süreç. Şimdi ay boyunca efendim o kadar sosyal bir süreç var ki, özellikle yükselen burcunuz kovaysa hem şanslısınız hem uzak hedeflerinize kilitlenmiş durumdasınız ve ayın 20'sindeki 13'ündeki pardon ters söyledim, 13 Aralık'ta 20 derece Yay burcundaki yeni ay size çok fazla yeni insan tanıma fırsatı verecek. Önemli bir topluluk, bir ekip, bir grup çalışması içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu toplumsal konularla ilgili olabilir, mesleki anlamda olabilir. Yeni bir vizyon kapısı açılacağı için demek ki yeni bir proje üzerinde bir çalışmada başlayabilir. Diğer yandan gezmek, davetler, işte düğündür, dernektir, yemektir, başka organizasyonlardır. Birçok toplum içinde bulunacağınız bir ay sizi bekliyor. Zaten enerjisel olarak da şu an Mars ve Güneş orada, tüm odağınız orada atmaya devam ediyor. Ama ayın 20'sinde burada yeni bazı kilit noktalar devreye girecek ve hayatınızda tanışacağınız bazı insanlar olacak. Bunlar size önemli ölçüde hayatınıza katkı sağlayacak kişiler olma olasılığı var efendim. Ve aynı gün çünkü Merkür
Oğlak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Ama ayın 23'ünde Yay Burcu'na, yani bu alana geriliyor. Demek ki eskiden tanıdığınız bir takım kişiler de tekrar hayatınıza girebilir. Bunlar arkadaşlarınız olabilir. Çok uzun süredir görüşmediğiniz bir takım insanlar olabilir. Sevdiğiniz insanlar olabilir. Gerçekten nostalji yaşatacak bir süreç. Eskiden birlikte olduğunuz ekiplerle, gruplarla bir daha yeniden bir arada olma şansı verecek. Ve bu fırsat sizin için önemli bazı yeni girişimlerin kapısını açacak. Öyle söyleyebiliriz. Özellikle bu yeni aile birlikte buralar çok 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 güçleniyor. Şimdi özellikle dikkat etmemiz gereken tarihlerimiz var efendim. Bu ay içerisinde 9, 10, 11 Aralık bilhassa neye dikkat ediyoruz? Venüs, Akrep. Özellikle evle, mesleki konularla ilgili alanlarda 19, 20, 21'de mesela burada sosyal çevrenizle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Kariyerle, işle, aile içindeki durumlarla ani böyle gerginlikler yaşanabilir. Özellikle 19, 20, 21 daha güçlü gözüküyor. Ani kararlar da alabilirsiniz. Bazı geçişler olabilir. Bu aile içindeki bazı kadınlarla da ilgili olma olasılığı var. Sevgili kovalar. Yani biraz Venüs evet buradan geçerken işte Uranüs'le işte Jüpiter'le bazı karşıtlıkları olacağı için 20'si tam karşıtlık olacak bu arada. Uranüs Venüs ani başlayan, hızlı başlayan iş ilişkileri veya aile içindeki konularda bir takım gerginlikler dediğim gibi olabilir. Mesleki anlamda da olma ihtimali var. İlişkilerinize de ya da ev içinde, aile içindeki durumlara da yansıma olasılığı var efendim. Evet, dikkat etmemiz gereken tarihler bunlar ve ayın 22'sinde Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Biraz daha sizi sakinleştirecek aslında, o sosyallikten biraz daha sakinliğe doğru ilerleyen bir süreç. Ve 27'sinde de çok önemli bir Yengeç Burcu'nda dolunayımız var. Şimdi Yengeç dolunayı 4 derece Yengeç Burcu'nda. Bu arada birçok kova için ben diyebilirim ki çok geniş bir alan burası. Akraba ilişkilerini belki devreye sokacak. Böyle olasılıklar var açıkçası. Özellikle işle ilgili bağlantılı konuları devreye sokacak. Sağlık olma ihtimali güçlü. Günlük hayatınızın çok hızlanacağı ve şekilleneceği bir süreç olacak. Eğer çalışıyorsanız mevcut çalışma koşullarınızda bir iyileşme de getirebilir. Çünkü tam dolunay esnasında Venüs-Neptün üçgeni var efendim. Gökyüzünde bir su üçgeni oluşuyor. Bence güzel fırsatlar getirebilecek. Belki de bir atama olabilir, yeni bir iş anlaşması getirebilir. Yeni bir ekip kurabilirsiniz. Yeni bir proje için aynı alanda toplanacak bir insanlar grubu oluşturabilirsiniz. Çalıştığınız yer veya belki de yanınızda çalışanlar var. Onlarla ilgili mesela bir ailenizden biri olabilir bu veya aile içindeki kişileri de buraya aktarabilirsiniz. Yani önemli ve çok yoğun bir gündem söz konusu olacak. Sağlıkla da eğer varsa bir sağlık sorununuz diyelim, çok ciddi bir şey olacağını sanmıyorum ama bazı gündemleriniz olma ihtimali var. Bu Venüs-Neptün üçgeni tabii ki sizin para hanenize yansıyor efendim. Bir takım takılma, gecikme, tıkanıklıklar yaşıyorsanız eğer finansal anlamda mesela burada çok olumludur ki burada bir tarih daha var, onu atladık biz. Mesela 5 Aralık. Venüs'ün Satürn'le bir üçgeni var. Çok önemli bir iş anlaşması yapılabilir. Önemli bir konuda bir başarı sağlanabilir. Bunlar para olur. Kariyerde statüde olabilir. Hayatın aslında her anlamında olumlu gelişmeleri getirecektir ama ben en çok işle ilgili güzel gelişmeler kova burçlarına getirebileceğini söyleyebilirim. Evet efendim, devam ettiğimizde 28'inde biraz dikkat ediyoruz. Çünkü Mars retro Merkürle kavuşumda olacak. Yay burcunda böyle hızlı, dürtüsel, ani gelişmeleri getirebilir. Şimdi buraya bir parantez açarak şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşadık. Evet, bu size aslında destek veren bir dolunaydı. Ama ancak işte bir takım zorlu durumları da getirmiş olabilir. İşte nerede getirmiştir? Finansal konularda kayıplar ya da belirsizlik varsa
İlişkilerde, çocuklarla ilgili, sanatsal veya yaratıcılıkla ilgili konularda diyelim, para kazanmak için bir sayfanız var, bir idolünüz var, bir şeye hedef koydunuz kendinize. Burada beklenmedik sonuçlar gelmiş olabilir. İşte bu yeni ayın etkileri de bunun karşısında olacağı için burada yeni bir kapı dedim biraz önce. O yüzden pes etmeyenler için, ancak vazgeçmeyenler için yeni bir sayfa. Şimdi burada Merkür de retro yapacağı için bence bu fırsatları tekrar özellikle ayın 23'ünden sonra size getirmeye başlayabilir. Güneşin Oğlak Burcu'na geçişinden sonra efendim. Evet ve Merkür Retrosu ay boyunca zaten sürecek burada. Venüs de 29'unda yılın artık son gününe bir gün kala Yay burcuna geçiyor. Venüs'ün Yay burcuna geçmesi tabii daha çok Ocak ayı içerisinde özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum konularda, bu toplumsal konulardaki başarılar dedim mesela, oraları daha güçlü destekler vermeye başlayacak sevgili Kova burçları. Evet, ay genelinde birebir sizi direkt etkileyen çok güçlü enerjiler yok ama Venüs'ün tabii ki Akrep'e seyrediyor olması şöyle bir şey getirecektir. Hayatınızın merkezine koyduğunuz bir durum vardır, bir konu vardır ya da bir kişi vardır diyelim ki. Onları biraz daha sosyal çevrenizin sayesinde tamamlamaya, bütünleştirmeye fırsat vereceğini söyleyebilirim açıkçası. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu yeni ay Kova burçlarının ilişkilerini destekleyecek. Aile ve sosyal ilişkileri ve kardeşleriyle ilgili konuları destekleyecek bir yeni ay olacak. Dolunay ise para dinamiklerini ve kariyerle ilgili konuları ortaya çıkaracak sevgili kovalar. Evet, böyle bir ay. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Bundan sonraki yayınımızda 2024 yıllık burç yorumları olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Merhabalar balık ve yükselen burcu balık olan dostlar. Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz efendim. Evet, önemli bir aydan çıkıyoruz ve önemli bir aya giriyoruz balıklar için. İkizler Burcu'nda yaşadığımız dolunay sizler için çok önemliydi. Bir takım belki zorluklar yaşamınıza getirmiş, belki bazı ayrılıklar, aile içinde bir takım dinamikleri zorlamış olabilir. Ama hiç üzülmeyin. Bakın bu ay size çok güzel yeni kapılar açacak, yeni fırsatlar getirecek. Çünkü gökyüzü değişkenlerde İkizler Burcu'nda bir dolunay çok etkiledi sizi ve bu ayda ayın 13'ünde yine değişkenlerde Yay burcunda bir yeni ay var. İşte bu yeni ay sevgili balıklara çok çok güzel gelecek efendim. Hemen başlıyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu ay içerisinde size destek olan birden fazla yerleşim var. Hemen ayın 4'ünde Venüs Akrep burcuna geçiyor. Ve ayın 29'una kadar Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Bu şu demek: su elementine geçen bir Venüs var ve balık burçlarına, yengeç burçlarına çok olumlu etkileri yansıyacak efendim. Tabii en güçlü etkisini size verecek. Vizyoner bir Venüs transiti yaşıyorsunuz. Zaten birçok balık özellikle finansal konularla birazcık yoruldular. Şimdi Venüs'ün buraya geçmesiyle biraz daha rahatlıyorsunuz. Daha çok uzak hedeflerinize belki sizi götürecek. İşte biraz gezdirecek, seyahat ettirecek. Ruhsal olarak çok daha iyi olacak. Çünkü gökyüzünde ciddi su üçgenleri oluşacak. Venüs'ün Akrep burcunda gezdiği günlerde, ki bilhassa şimdi biraz sonra söyleyeceğim, sürprizi kaçmasın, gerçekten hem maddi hem manevi olarak, yani ilahi olarak da çok güzel destekler alıyorsunuz. Aşkta da, ilişkilerde de biten şeylerin yerini dolduracak çok güzel fırsatlar geliyor efendim. Şimdi 5'ine geldiğimizde hemen ayın 5'inde bir Venüs-Satürn üçgenimiz var. Bakın, en önemli temel yapı taşı olan bir açıdır ve balıklar için çok güzel bir destektir bu. Önemli destekler alırsınız. Uzaktaki birinden beklediğiniz bir haberden olabilir ya da bir kişi olabilir bu mesela. Diğer yandan
mesela ne olur? Bir seyahatten olur, yurt dışı kapısı açılabilir, mesleki anlamda önemli bir anlaşma, bir ticari konuyu getirebilir. Özellikle bugünü değerlendirmek çok önemli. Kalıcı sonuçlar getireceğini söyleyebilirim. Dikkat etmemiz gereken tarihlerimizi de hemen söyleyelim. 9-10-11 Aralık biraz zorlu ve ardından hemen 19-20-21 Aralık bizi birazcık zorlayabilir efendim. Nerede zorlayacaktır? Tabii Uranüs'ün Venüs'le karşıtlığı olacaktır. Burada yaptığımız bir diyelim anlaşma böyle aniden bir gerginlikle yön değiştirebilir. Diyelim ki bir seyahat vardır, o iptal olabilir veya tarihi değişebilir gibi durumlar olur. Biraz gergin ve agresif hissedebiliriz efendim. Şimdi gelelim bizim için en önemli duruma, aslında balıklar için diyelim. Tüm gökyüzü hayatınızın tam tepe noktasından geçiyor sevgili balıklar. Bu aslında her ne kadar zorluyor da olsa bir o kadar da avantajı vardır. Şimdi işini, mesleğini, yaptığı işi, hayatındaki duruşunu, tüm ailesini, hatta belki bütün hayatını etkileyen bir süreç yaşıyorsunuz. Özellikle iş değişiklikleri, işten çıkarılma, yeni işe girme, yeni bağlantılar vesaire gibi durumlar var. Belki de ayrıldınız. Şimdi ayın 13'ünde burada yine 20 derece yay burcunda bir eğer MC'niz varsa veya işte balıksınız, orada bir Mars olur veya başka bir gezegen. Yay burcunda bir yeni ay, yeni bir kapı, yeni bir fırsat doğuyor. Evet, balıklara böyle bir müjdem var. Yeni bir iş, yeni bir hayat, yeni bir bakış açısı. Sonsuz zaten bir hayal gücü ve idealist bir insanlarsınız balıklar. Burada önünüze açacak, hayatı bazı konulara daha fazla değer katacak ya da size daha değer katacak yaptığınız işe, duyduğunuz nasıl diyelim, kendi adadığın bir konuda olabilir. Hem insanların hem çevrenizdeki insanların da daha olumlu ve destekleyici yaklaştığı bir süreçte olacaksınız. Ve bu gün, aynı gün, ayın 13'ünde bir Merkür Retrosu başlıyor efendim. Siz diyelim ki bu arada ocağın ilk haftasına kadar da sürecek bu retro. Yani neredeyse 13'ünden sonra komple Merkür Retrolu bir süreç yaşayacağız. Şimdi diyelim eski işinden geri çağrılma. Yani iş dedik ya hani, aile içi konular ve mesleki konular bunlar. Aile içindeki kavramlar da burada, illa hani kariyer olmayabilir. Bir konuyu tekrar masaya yatırma, eskiden yaşanmış ya da öncesi olan bazı konuları bir daha gündeme alma. Ayrıldığınız bir iş ortağınızla tekrar anlaşma veya bir iş yeriyle veya bir ortak bir iş, bir projeyle ilgili olabilir. Eğer yeni bir iş anlaşması varsa tabii ki de olabilir ama özellikle 23'ünden sonra mesela ne kadar diyeyim, 23 ve ocağın ilk haftası arasında denk getirmemeye çalışın sadece. Hani yay burcuna geçiyor çünkü 23'ündeki Merkür Retrosu. Sizin daha çok böyle MC noktanıza doğru yaklaşacak ayın 23'ünden sonra. O yüzden o tarihten sonra daha çok dikkat alın bence. Yani hayatınızın tüm dinamikleri böyle, hırslısınız, belki öfkelisiniz, belki bir şeyler böyle çok daha zor ilerliyor. Agresif de olabilir bazı şeyler. Bu aile içindeki konular da çok yıpratıcı ve yorucu oldu. Birçok balık için aslında işte son 10 yıldır aslında işte ayrılıklar, kayıplar gibi durumlar yaşadılar. Ama şimdi unutmayın ki burada bir özel bir durum var. Artık Satürn sizinle. Satürn size destek olmaya var. Satürn artık sizi uyandırmaya var, fark etmeye var. Gözünü aç demeye var. Yani Satürn buradaysa, yani balıktaysa siz artık büyümelisiniz. Daha doğruyu, yanlışı, kendin için faydalı olanı olmayanı ayırt et. Ve hayatında daha önemli ve daha senin için belirleyici durumlara doğru ilerle diyor. Yani burada Satürn öğretiyor bize. Evet efendim, böyle bir detaya girdikten sonra hemen 22'sinden sonra artık Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu alandan ayrılıyor. Ve ayın 27'sinde yine balıkları çok destekleyecek 4 derece Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Doğum haritalarıyla ilgili tabii ki bu söylediğim. Ama genel olarak söylemem gereken, bazı balıkların aile içi konularına değinecek, bazı balıkların aşk hayatına, bazı balıkların çocuklarla ilgili konularına değinecek efendim. Ve burada tam bir su üçgeni oluşuyor. Aynı gün, yani dolunayın olduğu gün Venüs Neptün üçgeni
var gökyüzünde. Müthiş bir su üçgeni var. İnanılmaz duygusal bir yeni ay. Ve bizi empati kurmaya da aslında davet eden bir yeni ay. Sizin mesela finansal konu diyelim, çocuklar, yaratıcılık, çocuklarınızla ilgili bazı haberler gelebilir. Yarım bırakmış olduğunuz bir takım konular varsa hayatınızda ki ilişki de olabilir bu. Bunları bir daha gündemine getirebilir veya belirsiz kalmış bazı konularda bir görünme getirir ki ben şunu söylemek istiyorum. Bu daha çok mesela Haziran ayı, evet. Haziran ayından beri sanki gündeminizde olan bazı e, belirsizlikleri diyelim sonuçlandırmaya geliyor bu dolunay, 27'sindeki yengeç dolunayı. Bir Haziran ayına şöyle bir gidin. Bakalım orada belirgin neler olmuştu. İşte ona göre de belki kendinize bir çıkarımda bulunabilirsiniz efendim. Evet, ay boyunca evet, balıklar belki biraz üzülmüş olabilirler ama yeni ay ile birlikte çok daha, yani gidenin yerine çok daha iyisi gelecek. Belki de hiçbir şey olmadı ama yeni fırsatlar. Kariyer evindeki yeni ay yeni iş kapıları, atamalar, terfiler getirir sevgili balık burçları. Bu arada inanılmaz sezgileriniz yüksek. Kendinizi ifade etmek için de çok önemli bir fırsat. Merkür Retrosu da fırsat. Bunu da unutmayın lütfen diye sözümü noktalamak istiyorum efendim. Mutlu bir ay diliyorum sizlere ve bundan sonraki yayınımızda 2024 yıllık burç yorumları olacak. Tekrar aramızda görmek isteriz sizi. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Yorum yapmayı ve paylaşmayı da ihmal etmezseniz bizim için de bir faydanız dokunsun derim efendim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.